1961 Eskişehir doğumluyum. İlkokulu orada bitirdim. 1976 senesinde İstanbul'a geldik. 85 senesine kadar bu çatı işleri, oluk işleri, sığ tesisat işleri, o işlerde çalıştık. Sonra 1985 senesinin sonlarına doğru Cerrahpaşa'da bir iş aldık mahallede. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Etnomüzikoloji Merkezi var. Oranın başkanı bizim akrabamız. Ona uğradık. Dedi ki akşam gelin dedi, hem çay içersiniz hem de Kazakistan'dan bir grup gelecek arkadaşlar. Müzisyenler, onları da dinlersiniz dedi. Tamam dedik. Gittik, onları dinledik, çay içtik. O arkadaşlar o çaldıkları enstrümanları o müzikoloji merkezine bıraktılar. Sonra Oruç Hoca dedi ki bunlar dedi yapan da yok dedi. Bilen de yok dedi. Ben dedim bunların ne var yapmaya, ne olacak? Ben yaparım bunları dedim. O enstrümanlara baka baka yapmaya başladım. Öbür işi bıraktım. İşte o 5 enstrümanla başladık. 1986 senesinde ilk sergiyi açtık. O zaman 18-19 enstrümanı çıktı yaptığım çeşit. Daha sonra araştıra işte bugüne geldi, 36 sene oldu. Şimdi hemen hemen 800 çeşit enstrüman var yaptığımız. Yurt içinde, yurt dışında bir sürü müze kurduk. Hala çalışmalar devam ediyor. Hiç elime bir şey almamıştım, saz filan, ama çalışırken Walkman'ler vardı o zaman. En iyi Walkman'leri alırdım. Güzel ses, iyi ses dinleyeyim diye. Onları dinleyip çalışırdım hep. İçimde vardı yani müzik şeyi. Orada da o natürel sesleri, kendimize ait olan sesleri duyunca tabii o çok etkiledi beni. İyi ki de bırakmışım o işi. Bu işe başlamışım. O zamanlar pek şey de yoktu, video filan da yoktu. Kitaplar, kasetler, insanların anlattıkları. Bunları işte biriktire, araştıra. Mesela bir enstrümanı yapmak için araştırıyorsunuz. Mecburen o bölgenin insanını araştırıyorsunuz. Ailesini, hayatını, sosyal hayatını, ne yemişler, nasıl yaşamışlar. Onlar da giriyor işin içine. Böylece büyük bir hazine oluştu yani. Zaten çoğu kaybolmuş enstrümanlar. İlk çıkış şeyi tek telli, ondan sonra iki telli. Daha sonra çoğalıyor. Bunları araştıra büyük bir hazine oldu. Daha da çok var yani yapılacak. Mesela her bölgenin kendine göre bir ağacı var. Hayvanlar öyle. Mesela Altay bölgesinde kullanılan ağaçlar genellikle kayın ağacı, ladin ağacı. Eğer üstlerine deri geriliyorsa enstrümanların geyik derisi, at derisi, kullanılan teller yine at kuyruğu, koyun bağırsağından yapılan teller. Biraz daha aşağı indikçe sıcak bölgelere doğru ağaç, dut ağacı oluyor, elma ağacı oluyor. Kullanılan deri değişiyor bu sefer, deve derisi. Üst tarafta kullanılan koyun bağırsakları şeyleri aşağıda değişiyor, deve bağırsaklarından. Yürek sarıları, hayvanların yürek sarıları, bunlar kullanılıyor. Biraz sulak yerlere geldiğiniz zaman da bu sefer balık derisi takılıyor enstrümanlara. Yani yöre her şeyin bir malzemesi var. Bunlar hep araştırdıkça çıkıyor ortaya. Bir kere en başta severek başlıyorsun, severek yapıyorsun. Bittiği zaman da yani büyük bir ferahlık, huzur, o sesini duyduğun zamanki rahatlık. Yani çocuğu gibi de oluyor insanın her enstrüman bitirdiğin zaman. Hiçbirisi birbirine benzemiyor. Parmak izi gibi. Bunlar muhakkak yani insanlar tarafından yapılmış şeyler, kaybolmuş ama tekrar onları canlandırmak benim için çok büyük bir mutluluk. O kadar çok enstrümanlara iç içeyiz ki. Yani gece rüyama bile giriyor. Mesela yatugan diye bir enstrüman var. Türklerin ilk yatık sazı, Kanun'un atası. Üzerinde koyunların böyle aşıkları var. Dizlerinden çıkan kemikler. Onlardan hareket ettirilip çalınıyor. Mesela bir gece rüyamda onları gördüm. Onlar Yunus olmuş böyle. Üstünde deniz, yatuganın. Onlar yüzüyorlar. Ertesi gün geldim, hemen akşama kadar yaptım o enstrümanı. Böyle çok güzel oldu. Hareket ediyor. Yani akordunu da öyle yapıyorsun. Yunus balıklarını hareket ettirerek. Bu duruyor şu anda evde. İyi ki başlamışım bu işe diye düşündüm. Çünkü çok seviyorum. Severek yapıyorum. Yani insanlığa faydası olan bir şey.